away from all this. Selam dostlarım, ben mahallenizin tatlı sevimli ama bir o kadar da içine kapanık ama aynı zamanda You gibi güzel ve enteresan dizileri izledikçe de çok fazla mutlu olan kişisiyim. Bugün oturdum, You 4. sezon 1. bölümü izledim ve gerçekten şunu size söyleyebilirim. Çok güzel bir bölüm olmuş. Yani tam da beklediğim tarzda, tam da beklediğim tonda ve tam da sevebileceğim bir şekilde bir bölüm olmuş. Dizi izlerken de tabii ki de benimle beraber sevgili Esma, kendisi minik tatlı bir anime kızıdır. Boyu bellidir ama bir o kadar da yerin dibinde vardır. O da benimle beraber bu diziyi izledi ve video metnini hazırlarken benimle beraber bu dizi hakkındaki görüşlerini ve düşüncelerini paylaştı. Yani buradaki pek çok düşüncem ve pek çok görüşüm aynı zamanda onundur da. Öncelikle Joel'umuz yıllar geçmiş ve kendine çok güzel bir meslek bulmuş. Tabii öğrencileriyle beraber ders veren, hayatına odaklanan ve çok kötü alışkanlığından uzak durmaya çalışmış. Kendiyle barışık ama bir o kadar da savaş içerisinde. Kendisiyle sürekli çelişiyor yani. Kendisiyle çalıştığı sahnelerde genelde baktığınız zaman çok fazla böyle eski alışkanlıklarını bırakmaya çalışıyor. Tabii tabiri caizse bazen bazı alışkanlıkları bırakmak o kadar da kolay değil ki buna insanları dikisleyip bazı insanları hayal etmekte bir yana tabii. Sürekli herkese uzak ve herkese de mesafeli olmaya çalışıyor ve hiçbir kadına kendini kaptırmamaya çalışıyor. Çünkü zira biliyorsunuz Joel kendini eğer bir kadına kaptırdığı zaman sonu pek de iyi bitmiyor. Yani tabii bu kadar çalışıp çabalarken kendini durdurmak için ama bir yandan da içinde bir alev, bir ateş, böyle bir yandan da bazı şeylerin olması için tutuşan bir kor ateş var resmen içinde. Tabii bu konuda da kendini frenlemeye ne kadar çalışsa da çoğu zaman ya başarısız oluyor ya da kendini hiç beklenmedik olayların içerisinde buluyor. Çoğu zaman çoğu yerde Joel'umuz herkesten uzak durmaya çalışıyor. Çünkü çoğu kişiden ve çoğu kesimden nefret ediyor. Tek düşündüğü şey insanlardan uzak kalırsam insanlara zarar vermem. İnsanlara zarar vermezsem bu yeni kurduğum hayatın ve düzeninin içine tabii ki de sıçmam. Ki sonuna kadar da hak. Bir gün sapık derecesinde olmasa da yine de takip ettiği kadının hayatını kurtarınca kadının ise sevgilisi diyor ki dostum benimle beraber şu partiye gelmelisin ve tabii ki istemeye de Joel'umuz da o partiye katılıyor mu? Tabii ki de katılıyor. Katıldığı partide tabii ki de insanlarla karşılaşıyor ve bu insanların çoğusuyla da muhabbet, çoğusuyla da içli dışlı olduktan sonra hepsinden de ayrı ayrı nefret ettiğini biliyorsunuz. Çünkü aslında içinde bir sosyopat olduğu ve aslında herkesten çok fazla böyle uzak durma isteği var içinde. Çünkü aslında hiç kimseye zarar vermek istemiyor. Çünkü biliyor ki orada herhangi birine zarar vermesi şu kurduğu yeni düzene gelecek olan bir zarardır. Yani çevresindeki insanlar da pek doğru insanlar değil. Çoğu narsist, çoğu egoist ve çoğu da tek orada olmasının sebebi sadece diğerlerine hava atmak ve çıkar ilişkisi olduğu için Joel biliyorsunuz ki insanların iç dünyasını çok rahatlıkla görebildiği için o yüzden bunlardan da nefret ede aralarında bir dostluk oluşuyor ama tabii ki de herkesin taktığı maske yüzünde olduğu için kimse gerçek duygularını belli etmiyor. Partide tanıştığı yazar arkadaşı da tabii Joel'u çok fazla etkilemiş ve Joel'un içindeki o yaraları görmüş gibi adeta Joel'un içine dokunmuştu. Çünkü Joel'a sen de zor bir çocukluk geçirdin. Eminim ki çok daha zor şeylerle karşılaştın demesi Joel'u ne kadar çok iyi tanıdığını gösteriyor burada. Ve tabi bu gecede de karakterimiz oturup bazı şeyleri düşünürken bir şeyler yaşıyor. Bazı sevmediği arkadaşları da ona bir şeyler ikram ediyor ve bu sırada yavaş yavaş kendi akıl dengesini kaybetmeye başlıyor. Ve yavaş yavaş halüsinasyonlarla beraber yavaş yavaş o gece ne yaptığını, ne dediğini, neler yaptığını, nelere gittiğini unutuyor ve gözünü açtığı zaman kötü bir gecenin ardında sabahlamış olduğunu görüyor. Üstünde tuhaf bir hırka var, kime ait olduğu bilinmeyen. Ve ondan sonra sevgili dostumuz ayağa kalkıp bakıyor ki mutfak tezgahının üstünde böyle bayağı bildiğiniz bayağı büyük bir ceset var. Bunun geceyi beraber onu eve getiren arkadaşlarına ait olduğunu ama onun kimi öldürdüğünü bilmediği için kendini suçluyor ve diyor ki ben bunu öldürdüm. Bunun da kendini suçlamasının asıl sebebi sarhoş olduğunu, sinirlendiğini ve öldürdüğünü düşünüyor tabii. Dizi birden bizi buradan geçmişe götürüyor ve geçmişte Joel'un Marianne için Paris'e geldiğini, Marianne'i bulduğunu ve Marianne'in ondan korktuğunu görüyoruz.
görüyoruz. Tabii ki bu sahneyi görünce Mary'nin neden ondan bu kadar korktuğunu anlamasak da, ki diğer sezonlardan da mütevellik olabilir. Ama bir gerçek var ki Mary'nin ondan burada korkması ve ona sen bir katilsin demesi Joel'un aşırı derecede zoruna gitmiş ve Mary'ne senden vazgeçiyorum dedi. Ve bundan mütevellik artık hayatını düzene sokmak istediğini ve artık kimseyi öldürmemek istediğini de görüyoruz. Ama tabii bu olaylar silsilesi başına geldi ve bir ceset de elinde olduğu için Joel cesetten de kurtulması gerektiğini, yoksa cesetten kurtulmadığı takdirde birinin bulursa yeni kurduğu düzeni kuramayacağını görüyor. Ve sevgili Joel'umuz tabii ki de cesetten kurtuluyor. Kurtulduktan süre zarfından sonra da kurtulduğu cesetin kız arkadaşı da onu yemeğe davet ediyor. Pek çok insanla beraber Joel yemeğe gitmeden önce bir mesaj alıyor. Sen kimsin? Çünkü mesajda cinayeti Joel'un işlemediğini ve günahlarının bedelini Joel'un çekmesini beklediğini ama Joel'un cesetten kurtulduğu için çok fazla şaşırdığını söylüyor. Joel'a soruyor kim bu diye acaba. Ve sonra masaya oturup herkesin yüzüne bakıyor. Bir bölüm sonu gerçekten çok büyük merak konusu. Acaba katil kim? Acaba buna cesaret eden kim ve acaba Joel'un telefonla bu uygulamayı indirip Joel'a mesaj atan kişi kim? Yani burada gerçekten çok büyük sorular ve sorunlar var dostlarım. Ben ve dediğim gibi sevgili Esma'cığıma oturduk ve bunun hakkında birkaç kişiyi liste halinde getirdik. Çünkü Joel gibi bizim de düşüncelerimiz var. Acaba katil kim? Acaba neden bu suçu işlemiş olabilir gibi düşünceler. Yaptığımız liste şu. Bizce birinci ve en faili şüphelimiz kim tabi diye soracak olursanız yazar. Çünkü yazar içinde bir nefret ve içinde bir gizem saklıyor. Kim olduğu, neler olduğu aşikar ama içinde neler sakladığını kimse bilmiyor ve Joel'a içinde bazı yaralar olduğunu söylemesi birinci ve faili şüphelimiz yapar. İkincisi ise benim adını hatırlayamayıp ona sarışın bomba demem. Tabi bu da ayrı bir konu. Sevgili sarışın bombamız ise Pygmy Girl gibi gözüküp ama aynı zamanda belki dışarıda gözüktüğü o parıltılı hayatın içerisindeki gibi değil, içinde karanlık var olabilir. Bilemeyiz. Sadece Joel'un içerisinde insanlara karşı hayatlarını düzeltmekle ilgili bazı şeyler olmayabilir. Belki de sarışın bombanın içinde bile bir sürü düşünceler ve görüşler var. İkinci failimiz o ve üçüncü failimiz ise Malk'ın, yani ölen kişinin sevgilisi. Bildiğiniz gibi Malk'ı hiç sevmiyor. Çünkü Malk sürekli kayboluyor yani. Ve ilişkilerinde sürekli bir tatminkarsızlık vardı. Bunu da pencereden Joel görmüştü ve analizlemişti tabii ki de. Ve artıyeten o Malk'ı sadece bir para cüzdanı olarak kullanıyordu ve tabii bazı insanları ve bazı yerlere erişmek için kullanıyordu. Üçüncü failimiz de o. Yani dediğim gibi dostlarım, bana göre soracak olursanız şu üçünden bir tanesi cinayeti işledi ama kimin işlediğini bilmiyor. O yüzden bu cinayetin kimin işlemiş olduğunu düşünüyorsanız da aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. İlk bölüm incelemem tamamen böyleydi. Umarım size bir şey beğenmişsinizdir. Eğer sizin kendinize ait düşünceniz ve görüşleriniz varsa altta yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.